Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere orkideleri %100 çiçek açtıracak 3 metot göstereceğim. Birinci metotta orkideleri nasıl sıvı bitki besini hazırlayacağımı göstereceğim. İkinci metotta ise çiçeksiz orkideleri çiçeklendirecek çok önemli bir yöntem göstereceğim. İlk olarak muz var elimde. Bugünkü sıvı bitki besini için muz kullanacağım. Ve muzun kabuklarını iyice yıkıyorum. Ve daha sonra muz kabuklarını soyup sıvı bitki besini için kullanacağım. İkinci adım olarak muzun sert kısımlarını bu şekilde kesiyorum. Şimdi bunları küçük parçalara ayıracağım. Muz kabuğu içerisinde bulundurduğu bol miktardaki potasyum sayesinde çiçeklerinizin hızlı bir şekilde büyümesine, yeni kökler, yeni yapraklar çıkarmasına yardımcı olur. Evdeki bütün çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum muz kabuklarını bu şekilde bir boş tencerenin içerisine koyuyorum. Şimdi bunu biraz bekleteceğim. Hazırlayacağım gübre için lazım olan diğer bir malzeme yumurta. 2 tane yumurta seçiyorum ve bu yumurtanın kabukları bize lazım. İçerisini boşaltıp kabuklarını alacağım. Kabuk içerisindeki yapışkan madde gitti ve şimdi bunu kullanabiliriz. Yıkadığım yumurta kabuklarını muz kabuklarının üzerine ekliyorum. Elinizle biraz ufalayarak küçük parçalara ayırabilirsiniz. Bu özellikle sıvı gübrelerde daha hızlı vitaminlerin suya geçmesine yardımcı olur. Evet, şimdi üzerine kaynar su döküyorum. 1 litre kaynar suyu boşaltacağım. Evet, üzerini kapatıp kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başladı. Bu şekilde kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynatıyoruz. Daha fazla değil. 10 dakika kaynamaya bırakın. 10 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğuması için soğuk bir yerde bekletiyorum. Evet, yeterince hazırlamış olduğumuz sıvı bitki besini soğudu. Şimdi bunu çiçeklere vermemiz için ilk olarak süzmemiz gerekiyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere 600 milim gübreden koydum ve üzerini 1 litreye tamamlayacağım. Yani 400 mililitrede su koyuyorum. Toplamda gübremiz 1 litre olacak. Artık gübremiz hazır. Şimdi bu gübreyi bütün evdeki çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Ben orkideleri kullanacağım ve orkideleri nasıl kullanacağımı da sizlere detaylarıyla göstereceğim. Hazırladığım gübreyi orkidelere vermeden önce hemen ikinci metoda geçiyorum. İkinci metot özellikle bir türlü çiçek açmayan orkideler için mutlaka uygulanması gereken metot ve bu metot %100 sonuç verir. Yapmanız gereken ilkbahar ve sonbahar aylarında hava değişimi yapmak. Ve ilkbahar ayına girdiğimiz için çiçeksiz orkideler için tam çiçek açma dönemi. Bu yüzden orkidelerinizin yeniden çiçek dalları çıkarabilmesi için
Bu mevsimde mutlaka hava değişimi yapmanız gerekiyor. Eğer hava değişimi yaparsanız hiçbir şekilde çiçek açmayan orkideleriniz 2 hafta içerisinde çiçek açacaktır. Ve hava değişiminde dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Birincisi, hava sıcaklığının özellikle geceleri en düşük 10 derece ile 18 derece olduğu gecelerde orkidenizi 4 gece ve 5 gün dışarıda bekletmeniz gerekiyor. Gündüz kesinlikle rüzgar olmaması gerekiyor ve direkt güneşe kesinlikle orkideleri koymuyoruz. Sadece kısa süreliğine güneş alan, sabah ya da ikindi güneşini alan bir yerde 5 gün beklettikten sonra orkidelerinizi içeri alacağız. Hava değişimi yapılan orkideler için şimdi bir karışım hazırlıyorum. Bunun için 200 ml suyu boş kaseye koydum. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu limon suyu koyuyorum. Ve bir çay kaşığı kadar nem yağı kullanıyorum. Bu yağ organik bir yağdır ve bütün organik ürünler satılan marketlerde bulabilirsiniz. Bu yağın özelliği orkide yapraklarını hastalıklardan korur, parlaklık sağlar ve kokusu biraz ağırdır. Bunu da biraz karıştırıyorum. Şimdi hava değişimi uyguladığım orkidelerime bu karışımı kullanacağım. Orkidemin yapraklarını bu karışıma bir pamuğu batırarak temizleyeceğim. Özellikle hava değişimi yaptığınız orkidenin sağlıklı bir orkide olması gerekiyor. Bunun için önce yapraklarını hem üstten hem de alttan bu hazırladığım karışım ile silerek yapraklarında olabilecek her türlü hastalık ve böcekleri kovmak ve engellemek için böyle bir karışım ile siliyorum. Yaprağını sildim. Orkidenin bakın canlılık ve parlaklığını görüyorsunuz. Bu nem yağı sayesinde oluyor. Böylelikle orkide yaprakları daha sağlıklı olmuş olacak. Şimdi diğer orkidemin yapraklarını da bu işlemi uyguluyorum. Ben özellikle bu işlemi ayda bir kere evdeki bütün yeşil yapraklı bitkilerime kullanıyorum. Orkidelerde de yine çok faydasını göreceksiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer abone olarak bana destek verebilirsiniz. Hava değişimi uyguladıktan sonra limon suyuyla sildiğim orkidemin yaprakları artık bu şekilde görünüyor. Hem daha parlak, daha canlı hem de daha sağlıklı olacaktır bu yaptığımız bakım sayesinde. Şimdi köklerini de göstermek istiyorum. Eğer bir orkidenin çiçek çıkarmasını istiyorsanız mutlaka köklerinin sağlıklı olması gerekiyor. Bakın bu şekilde aktif yeni kök uçları çıkıyorsa bu orkidenizin sağlıklı olduğunu gösterir. Çünkü kökleri sağlıklı olmayan bir orkide kesinlikle çiçek dalı çıkarmaz. Bu yüzden hava değişimi uygulayacağınız orkidenin de sağlıklı köklere sahip olması gerekiyor. Bu uygulamaları yaptıktan sonra en son olarak orkidemize çiçek dalı çıkarabilmesi için videonun başında hazırladığım sıvı bitki besinini vereceğim. Orkidelere hava değişimi yaptığımdan bahsetmiştim. Hava değişimi yaptıktan sonra orkidelerinize bu tarz sıvı bitki besinlerini verebilirsiniz. Her bir saksı için 8 yemek kaşığı gübre yeterlidir. Daha fazla vermenize gerek yok. Hava değişimi özellikle orkidelerin çiçek çıkarmasını çok hızlandırır ve ayda bir kere vereceğiniz bu gübrelerde orkidenin çiçek dalı çıkardıktan sonra da büyümesine yardımcı olur. Bakın gördüğünüz üzere bu kadar su birikti. Bu su yeterli ve
Özellikle orkidelerinizin çiçek dalı çıkarabilmesi için sağlıklı olması gerekiyor. Yani bu şekilde sağlıklı köklerinin ve sağlıklı yapraklarının olması gerekiyor. Yine elimde bakın yaprakları sararmaya başlayan ve hastalıklı bir orkide var. Özellikle hastalıklı ve zayıf düşen orkidelere de gübre vererek bu tarz orkideleri güçlendirmek, yeni kökler, yeni yapraklar çıkarmasını desteklemek gerekiyor. Gübre verdikten sonra altında gübre suyu birikir ve bu su akşama kadar çekmesi için yeterlidir. Sizlerle daha önceden hava değişimi ve gübre ile desteklediğim orkidelerimin gelişimlerini de paylaşıyorum. Orkidelerimin 15 gün içerisinde nasıl çiçeklendiğini ve aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaştım. Bu gördüğünüz orkidem de yine çiçeksiz bir orkideydi. Videonun başında sizlerle paylaşmıştım. Şu an bütün gelişim aşamalarını tek tek görüyorsunuz. Özellikle ilkbaharda orkidelerinizin bu şekilde bol bol çiçek dalı çıkarabilmesi için mutlaka bol ışık alması gerekiyor. Orkidelerinizi bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırmanız gerekiyor. Ve sıvı bitki besinleri arasında mutlaka kök rengi beyaza döndükçe de su vermeniz gerekiyor. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.